Başınızı kaldırıp berrak bir gece gökyüzüne baktığınızda hissettiğiniz ilk şey nedir? Muhtemelen sonsuzluk, huzur ya da hayranlık. Yıldızların o titrek ışıkları size romantik gelir. Ancak bir astrofizikçi o karanlığa baktığında hissettiği şey huzurdan çok derin düşüncelerdir. Çünkü o, orada olmaması gereken bir şeyi görür. Devasa, mantıksız ve korkutucu bir hatayı. Bu hatanın adı sessizliktir. Bu durumu kavramak için insan zihninin sınırlarını zorlayan o devasa sayılarla yüzleşmeliyiz. Samanyolu galaksisinde 200 ila 400 milyar arasında yıldız var. Evrenin yaşı ise yaklaşık 13,8 milyar yıl. Frank Drake'in ünlü denklemi, Drake denklemi bize tek bir kesin cevap vermez. Çünkü içindeki parametrelerin çoğu hala büyük ölçüde belirsizdir. Aynı denklem bazı varsayımlarla galakside pek çok medeniyet olabileceğini fısıldarken başka varsayımlarla neredeyse hiç sonucunu da verebilir. Ama işte paradoks tam da burada başlar. Bu belirsizliğe rağmen makul senaryoların önemli bir kısmı birilerinin orada olması gerektiği hissini doğurur ve biz hala hiçbir iz görmeyiz. Sadece yaşamdan bahsetmiyoruz. Kastettiğimiz şey gelişmiş medeniyetler. Rus astrofizikçi Nikolay Kardaşev'in medeniyetleri, enerji kullanımına göre sınıflandırdığı ölçeği düşünün. Tip 1 medeniyet, gezegeninin enerjisini gezegensel ölçekte kullanır. Tip 2, yıldızının enerjisini hasat eder, Dyson küreleri gibi yapılarla. Tip 3 ise galaksinin enerji kaynaklarını galaktik ölçekte kontrol eder. Böyle bir ölçeğe ulaşmanın ne kadar süreceğine dair evrensel bir yasa yoktur. Ancak eğer bir medeniyet yeterince uzun süre hayatta kalıp büyüyebilirse, teorik olarak bu basamaklara yaklaşması mümkündür. Böyle bir medeniyet varsa her zaman gizli kalması gerekmez. Çünkü çok büyük ölçekte enerji kullanan her sistem sonunda bu enerjinin bir kısmını atık ısı olarak uzaya geri verir. Yani bir uygarlık yıldızının ışığını büyük ölçüde toplayıp kullanıyorsa bu süreç iz bırakmadan yürüyemez. Işığın bir kısmı kaybolmuş gibi görünür, enerji ise başka bir dalga boyunda, çoğunlukla kızılötesinde tekrar ortaya çıkar. Bu yüzden şunu bekleriz. Bir yıldız normalden daha sönük görünürken etrafında garip bir ısı parıltısı olmalı. Ya da bir galaksi alışılmadık ölçüde fazla ısı yayıyor gibi görünmelidir. Kısacası karanlık bir odada dev bir makine çalıştırmaya benzer. Ne kadar saklamaya çalışsanız da o makinenin ısısı bir yerden dışarı sızar. Ama biz teleskoplarımızı nereye çevirsek çoğu zaman gördüğümüz şey yine aynı. Soğuk gaz bulutları, cansız kaya parçaları ve büyük sessizlik. İşte bu noktada bilim insanları büyük filtre teorisine sığınır. Bu teoriye göre yaşamın başlangıcından galaktik bir medeniyete dönüşmesine giden yolda aşılması neredeyse imkansız bir engel, bir filtre vardır. İyimser senaryo bu filtrenin arkamızda olduğudur. Belki de yaşamın başlaması sandığımızdan çok daha zordur ve biz o imkansızı başarmışızdır. Ancak kötümser senaryo kan dondurucudur. Filtre önümüzdedir. Belki de her medeniyet teknolojisi belli bir seviyeye gelince nükleer güç, yapay zeka veya biyoteknoloji ile kendini yok ediyordur. Ama Fermi paradoksuna dair en korkutucu ihtimal şu olabilir. Evrenin sessizliğinin sebebi kimse olmadığından değil de kendilerini saklayan bazı varlıklar olması ihtimalidir. Yani belki evren bir mezarlık değil, belki de hala yaşayanlar var ve hayatta kalmanın kuralı şu, görünmemek. Belki sessizlik yok oluşun değil, akıllıca saklanmanın işaretidir. Bu düşünce bizi Çinli bilim kurgu yazarı Liu Cixi'nin literatüre kazandırdığı o meşhur karanlık orman hipotezine götürür. Bu teori kozmik sosyolojiyi iki temel üzerine kurar. Birincisi, her medeniyetin temel amacı hayatta kalmaktır. İkincisi, medeniyetler sürekli genişleyip büyümek ister ama evrendeki madde sabittir. Bu iki basit kural, evreni herkesin el ele tutuştuğu bir Star Trek ütopyasına değil, kaynaklar için ölümcül bir rekabetin yaşandığı karanlık bir ormana çevirir. Bu ormanda her medeniyet elinde tüfeğiyle ağaçların arasında ses çıkarmadan bir hayalet gibi süzülen bir avcıdır. Yürürken kuru dallara basmamaya çalışır, nefesini tutar. Çünkü bilir ki bu ormanda başka avcılar da vardır. Ve bu ormanda dost diye bir kavram yoktur.
Sadece henüz ateş etmemiş olanlar vardır. Peki neden iletişim kurup barış sağlamıyoruz? Neden evrensel bir diplomasi yok? Bunun cevabı güvensizlik zinciri, chain of suspicion kavramında gizlidir. Evrensel mesafeler o kadar büyüktür ki iletişim kurmak imkansıza yakın bir gecikme yaratır. Diyelim ki 100 ışık yılı ötede bir medeniyet buldunuz. Onlara "biz dostuz" mesajı atsanız cevap gelmesi 200 yıl sürer. Ama asıl sorun bu değildir. Asıl sorun karşı tarafın zihnini asla okuyamayacak olmanızdır. Siz iyi niyetlisiniz. Peki onlar iyi niyetli mi? Diyelim ki onlar da iyi niyetli. Peki sizin iyi niyetli olduğunuzu biliyorlar mı? Bu sorular sonsuz bir döngüye girer. Farklı biyolojiler, farklı kültürler ve evrimsel geçmişler yüzünden ortak bir ahlak zemini oluşamaz. Karanlık bir odada elinde silah olan iki yabancı gibisiniz. Karşınızdakinin silahını indirmesini bekleyemezsiniz çünkü o indirmezse ölürsünüz. O da sizin indirmenizi bekleyemez. Oyun teorisi, game theory, burada devreye girer ve bazı varsayımlar altında en güvenli hamleyi fısıldar. Risk alma, konuşma. Karşı tarafın niyeti belirsizken en kötü senaryoya göre davran. Üstelik bekleme şansınız yoktur. Çünkü medeniyetlerin gelişimi yavaş ve düzenli değildir. Evrensel ölçekte ilerleme, uzun durgunlukların ardından ani sıçramalarla gerçekleşir. İnsanlık tarihine bakın. Tarım devriminden atom bombasına geçişimiz, kozmik sürede bir göz kırpma kadar kısa sürdü. Bugün ormanda gördüğünüz ilkel, zararsız bir medeniyet, siz onlara ulaşana kadar fiziğin sınırlarını zorlayan bir tanrı medeniyete dönüşebilir. Bir böcek olarak gördüğünüz şey, saniyeler içinde sizi ezecek bir yaratığa dönüşebilir. Bu savaşlar, filmlerdeki gibi uzay gemilerinin birbirine lazer sıktığı abartılı savaşlar değildir. Gerçek fizik kurallarının geçerli olduğu bir evrende savaş, sessiz, hızlı ve kesindir. Bir medeniyeti yok etmek için işgal etmenize gerek yoktur. Saldırı, göreli imha araçları, relativistic kill vehicles gibi bir konseptle hayal edilebilir. Küçük, belki bir araba kütlesinde basit bir metal yığınını ışık hızının %95'e kadar hızlandırdığınızı düşünün. Bu hızlarda cisim kütlesinin ötesine geçer ve inanılmaz bir kinetik enerji taşır. Nükleer ölçekte yıkım yaratabilecek kadar. Ama ölçek her şeydir. Araba kütlesi ile taşınan enerji korkunç olsa bile, dinozorları yok eden Chicxulub benzeri dev bir asteroidin yarattığı küresel felakete yaklaşmak için aracın kütlesinin de asteroid ölçeğine çıkması gerekir. Okyanusları buharlaştıran, kabuğu eriten, gezegeni baştan aşağı cehenneme çeviren senaryo ancak yeterince büyük kütle ve enerji ölçeğinde anlam kazanır. Ve en korkunç kısmı, uyarı süresi çok kısa olabilir. Cisim ışık hızına o kadar yakındır ki, ondan yansıyan ışığın size ulaşmasıyla cismin kendisinin çarpması arasındaki zaman ciddi şekilde azalır. Yani tehlikeyi fark etmenizle her şey olup bitebilir. Evrensel savaş uzun süren bir mücadele değil, anlık bir temizlik operasyonu gibi hayal edilebilir. İkinci bir şans yoktur. İşte biz, bu karanlık ve tehlikeli ormanın ortasında biz insanlık olarak dikkat çekmemek yerine tam tersini yaptık. Uzaya gönderdiğimiz Voyager sondalarında galaktik konumumuzu ve Güneş sisteminin haritasını taşıdık. Hatta 1974'te Puerto Rico'daki Arecibo teleskobundan gönderilen güçlü bir radyo mesajıyla sayılarımızı, DNA yapımızı ve teknolojik seviyemizi evrene anlattık. Bu doğrudan bir çağrı değildi belki ama açık bir buradayız mesajıydı. Belki de bu yüzden henüz kimse gelmedi. Belki de sinyallerimiz ormanın derinliklerindeki o büyük yaşlı kurtlara ulaşamayacak kadar zayıftı. Ya da belki de sinyallerimiz çoktan birilerine ulaştı. Belki de şu anda biz günlük hayatın telaşı içindeyken uzayın karanlığında ışık hızına yakın bir hızla bir metal parçası bize doğru yol alıyordur. Şu an için gökyüzü sessiz. Yıldızlar otantik ve parlak duruyor. Ama karanlık orman teorisi doğruysa bu sessizlik bir huzur göstergesi değildir. Bu sessizlik avcının avına yaklaşırken tuttuğu nefestir. Ve insanlık bu ormanda bağırarak yürüyen tek medeniyet olabilir.